Mekanına hoş geldiniz. Nurcan Hanım'la birlikteyiz. Koç arkadaşım biliyorsunuz. Birkaç sefer daha yaptık ve biz galiba birkaç sefer daha program yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onunla sohbet etmesi çok güzel. Bugün ne konuşalım dedik? Mindfulness konuşalım dedik. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle olmak benim için de çok büyük keyif. İnşallah çok güzel bir program olsun. İnşallah. Yani ben böyle sohbetlerin çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani birçok yerde mindfulness'tan bahsediyoruz, anda kalmaktan bahsediyoruz. Ama her konuştuğumuzda sanki yeni şeyler ekleniyor ve insanların da bence böyle konuşmaları dinlemesi onlara iyi geliyor. Az önce de zaten bir webinardan çıktık biliyorsun. Orada da işte genetiklerden konuşurken morfogenetik alanın ne kadar kıymetli olduğunu, kimlerle iletişimde olduğumuzun, kimlerden ne duyduğumuzun ve onların hayatımıza etkilerinin çok kıymetli olduğunu duyduk. O yüzden de inşallah bizim programlarımız da böyle bir katkı sağlıyordur insanlara ve insanlığa diyelim. Öyle başlayalım. Evet, inşallah gerçekten çok güzel oluyor. Ve çünkü farkındalık da çok artmaya başladı. Artık herkes bir şeylerin de daha bilincinde olduğu için böyle programlar, böyle sohbetler çok gerçekten herkese ulaşınca çok daha faydalı oluyordur diye düşünüyorum ben de aynı şekilde. Peki sen şimdi koçluk açısından mindfulness nedir diye mi başlamak istersin? Nereden başlayalım? Aslında direkt mindfulness'tan başlamak isterim. Öncelikle mindfulness'ın ne olduğunu söylemek isterim bilmeyenler için. Mindfulness Türkçe olarak çevirirsek bilinçli farkındalık demek. Bu da ne demek oluyor? Aslında anda olmak, anı fark etmek, duygularımızı fark etmek, kendimizi fark etmek ve bu da çok kıymetli. Çünkü bunu yaptığımız zaman aslında hayatımızda daha güzel bir hale geliyor. Yani koçlukta da çünkü birçok hani sıkıntılar, konuşulan şeyler, o çıkmazlar noktasında da aslında bizim kendimizle barışık olmamız, kendimizi fark etmemiz, duygularımızı fark etmemiz, bilinçli farkındalık içinde olmamız bizim önümüzü de açan bir şey oluyor esasında. Buradan başlayabiliriz. Hı hı. Yani bilinçli farkındalık dediğin aslında demek ki birçok şeyi bilinçsiz yapıyoruz. Otomatiğe bağlamış gibi, değil mi? Evet, kesinlikle. Hem öyle hem de şimdi farkındalık yani işte anda kalmak falan deyince hep böyle şey anlaşılıyor. Yani hani duygularımızı yok sayalım. İşte mutsuzuz ama mutlu gibi yapalım. İşte o anda neyse evet o anın tadını çıkaralım falan. Aslında bu değil bilinçli farkındalık. Yani duygularımızı ya da yaşadıklarımızı yok saymak da değil. Tam tersi onları fark edip, onları anlayıp, onları dönüştürebilmek, kendimizi dönüştürebilmek. Aslında farkında olmak bu. Hı. Bu noktada zaten hani bunu çok anlamadığı için insanlar böyle bir şeylerin içerisinde de debelenip duruyorlar. Fark edebilmek. Bu da öz şefkatten de geçiyor aslında mindfulness. Kendimizi sevmekle, işte kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekle, artımızla, eksimizle, doğrumuzla, yanlışımızla onu fark ettiğimiz noktada öyle bakabilirsek, o anı yakalayıp bakabilirsek sonrasında tamam. Hani ben bunu yaptım ya da bunu yaşadım ama şimdi ne yapabilirim? Hani bundan sonrasında nasıl hareket edebilirim noktasında ilerlemek aslında. Mindfulness o yüzden ben çok değerli buluyorum bu anlamda. Evet, hatta geçen programda seninle işte yaşam koçu konusunu konuşurken orada şey demiştin, hatırlıyor musun? İşte yaşam koçu denilince sürekli gaz veren, motive eden bir insan gibi algılanıyor. Ve şimdi burada dediğin o yanlış algılama da çok kıymetli gerçekten. Çünkü insanlar bilinçli farkındalık dediğinde sanki işte acıdan kaç, acıyı görme, hatta bu toksik positivity dediğimiz bir şeye dönüyor. Yani zararlı, pozitif olma duygusu. Halbuki bilinçli farkındalığın içinde ya da mindfulness'ın içinde öyle bir şey yok. Hı Orada hı. dediğin gibi acı da olsa acının içine bakmak. Ben bu acıyı neden çekiyorum? Buna sebep ne? Ben miyim? Başkası mı? Olayı irdelemek aslında. Hani oraya girip içine girip daha da acıyı büyütmek değil. Ama orada Hı hı. farkındalıkla oraya bakmak, olaya bakmak ya da biraz dıştan bakmak, belki gözlemci gibi, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani en basit yaşadığımız bir şey mesela bir sabah toplantıya gideceğiz mesela. Akşam saati kurmayı unuttuk ve geç kaldık. Yani biz bunu eğitimde de hatta hocamız sordu. Yani bu durumda ne yapardınız dedi. Yani ne söylerdiniz kendinize? İşte o dedi ki ben kendime işte kızardım, öbürü söylenirdim, öbürü işte kötü şeyler söylerdim falan diye bir sürü hani bu tarz yorumlar geldi. İşte olay o noktada böyle bakmak değil. Evet, tamam bunu hatamı kabul ediyorum. Geç kaldım. Bu benden kaynaklı. Tamam ama bundan sonra ben şimdi ne yapabilirim?
Yani bunu düzeltmek için ne yapabilirim? Ya da bundan sonra ne bileyim alarmımı kurarım. Ya da hani giderim iş yerimde bir şeyi telafi edebiliyorsam onun noktasında gider konuşurum ya da onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani budur farkında olmak. Yani kendimize şefkatli davranmak işte bu noktada çok güzel. Yani nasıl bir arkadaşımızın başına bir şey gelince onu hani motive ediyoruz, hani üzülmesin ya da motivasyonu yükseltmeye çalışıyoruz, olumlu düşündürmeye çalışıyoruz. Ama kendimize gelince bunu hiç yapmıyoruz. Hep kendimize acımasız şekilde yaklaşıyoruz. Aslında o noktada kendimize de öz şefkati yapabilirsek kendimize zaten farkındalık noktasında da kendimizi geliştirmiş oluyoruz esasında. Dediğin gibi arkadaşımızın başına gelince mesela şey diyoruz, aman canım senden daha mı kıymetli diyoruz mesela. Ama kendimize geldiğinde belki daha çok sert davranabiliyoruz, şefkatsiz olabiliyoruz. Oralara uyanık olmak lazım. Yani dediğin gibi o kadar negatif cümleyi kendimize kurmanın yanı sıra, tamam ben böyle bir şey yaşadım. Yani okey, hata da olabilir bu ama bundan ben ne öğrendim? Ne yapmam gerekir? İşte bir alarm kuruyorsam belki bir tane daha mesela kurmuştum belki ama onu kapatmıştım, değil mi? Evet, Orada ne üretebilirim ekstra ben? Dediğin gibi hani kendine davrandığın, konuştuğun o negatiflik benim şimdiki olayımı çözecek mi? Hayır, çözmeyecek. O zaman bu işi ne çözer? Dediğin gibi belki iş yerini aramak çözer. Ya da hemen daha yakında birileri oraya gidip bir şey, yani senin işini toplamak mesela. Bilmiyorum artık o konu neyse ama hani orada bir çözüm üretmekten bahsediyorsun. Ve ben de hani postlarımda da çok paylaşırım. İyi bir insan aslında önce kendine iyi olan insandır. O yüzden kendimize nasıl iyi olabiliriz? Bu konularda işte mindfulness dediğimiz şey, o bilinçli farkındalık dediğimiz şey çok kıymetli anlamak ve algılamak aslında. evet, evet. Yani çünkü hayatımızda da baktığımız zaman aslında o anda yaşayan yani belki biz de aynı şekilde çok az bir kısım yani birçoğumuz aslında otomatiğe bağlanmış bir şekilde hep bu yaşanmışlıklar işte getirdiklerimiz geçmişten öğrendiklerimiz vesaire derken daha çok hep böyle ya hayatta kalma modundayız ya böyle don kal modu hani vardır ya bir sakin mod o üç piramit şeklinde ve biz hani genelde hayatın hep orta noktasında yaşıyoruz maalesef. Yani o sakin noktaya işte geçebilmek noktası mindfulness aslında. Yani o zaman da ne oluyor? Hayatımız daha dingin bir hal oluyor. Çünkü yukarı tarafta hep böyle bir hazırız her şey. Çünkü otomatikleşmiş hani tepkilerimiz, söyleyeceklerimiz, düşüncelerimiz. Mindfulness ne oluyor? Bizi o noktada o otomatik durumdan çıkarıp düşünmemizi, farkında olmamızı ve dolayısıyla da ona göre de daha güzel bir yol çizmemize fayda sağlıyor. Aslında buradan da o zaman mindfulness teknikleri nedir'e girecek olsak mesela burada söylediğin cümle çok kıymetli. Otomatik dediğin şey, otomatik pilotta hızlıca yaptığın şeyse o zaman aslında bir yavaşlama gibi bir şey olacak mindfulness dediğimizde. Var mı öyle aklına gelen yani kullandığınız tekniklerden? Evet, evet. Yani mesela otomatik pilot deyince hani bunun için çok basit hani herkesin yapabileceği bir şey var. Yani bizim de hani öğrendiğimiz mesela sofrada da öyledir. Yani bizde de öyledir. Mesela ben eğitimden sonra da buna daha dikkat ettim. Herkesin bir yeri var bizim soframızda. Herkesin oturduğu bir sandalyesi, bir köşesi vesairedir. İşte bu otomatik pilot oluyor. Çünkü mutfağa giriyorsunuz ya da iş yerinizde hani gidiyorsunuz direkt oturduğunuz yer bellidir vesaire. Bundan çıkmak için mesela bir gün siz başka yere oturun, karşınızdaki başka yere otursun. Hatta bunun örneği de olabiliyor. Yani o zaman belki görmediğiniz başka bir şey göreceksiniz. Fark etmediğiniz başka bir şey fark edeceksiniz. Çünkü beyin de bu sefer o işte otomatik pilottan çıktığı için farklı düşünmeye ve bakmaya başlıyor. Mesela bu çok basit ve yapılabilir bir örnek otomatik pilottan çıkmak için mesela. Evet, yani bu çok güzel bir şey söylüyorsun. Oturduğun koltuğun köşesi değil de sağ köşesi, sol köşesine oturduğunda televizyonu mesela izliyorsanız bile, gene aynı şey yapıyorsanız bile odaya bakış açın, televizyona bakış açının şeyi değişiyor, kadrajın değişiyor belki de, değil mi? Orada Evet. yeni bir şeyler geliyor. Televizyonun önündeki işte masanın bu sefer bu taraftaki köşesini görüyorsun ve oradaki köşesinde belki başka bir obje var. Beynine yeni bir bilgi giriyor. İşte sen tekrar orayı daha dikkatli bakman lazım. Çünkü ezber ettiğin bir görüntü yok orada. O yüzden çok basit gibi görünen bu davranış değişikliği belki de senin hayatında çok farklı etkilere sebebiyet oluyor. Değil mi? Çok Evet, kesinlikle ve bunu hani birçok şeyde uygulanabilir. Ne bileyim bugün aynı gittiğin yoldan gitmezsin çünkü hani alışmışızdır, güvenli alandır. İşte bildiğimiz şeydir, hep oradan gitmek isteriz. Ama işte onun dışına çıkmak, bir gün oradan değil de öbür yoldan gitmek. Ne bileyim hep asansöre biniyorsan bir gün yürümek. Yani diyorum ya hani bunlar çok çeşitlendirilebilir. Aslında çok basit ama beyni farklı çalıştırmaya sevk eden ve o otomatik pilottan çıkaran egzersizler oluyor. Yani yürürken hayatımızın her yerinde, her şekilde bunu uygulayabiliriz. Bu çok basit bir şey. yani aslında mindfulness'ın içinde o zaman biraz yavaşlamakla alakalı. Çünkü hani hep derler ya nefes terapileri işte ya da meditasyon ya da mesela ben de çok şey söylerim hani
diyelim streslisiniz, bir sıkıntı, düşünceler hızlı hızlı beyninizde dolanıyorsa işte çevrenizdeki 5 objeye bakın. Ya da işte içtiğiniz suyun boğazınızdan gittiğini hissedin. O yolu bütün onunla beraber yolculuk yapın. Mesela ağzından giriyor, boğazında işte midene gitti. O her noktayı hissettiğinde zaten sen o sıkıntıdan ya da o hızlı hızlı gelip giden o kelimelerden, o düşüncelerden sıyrılıp başka bir yere odaklanıyorsun. Evet. Evet, evet. Yani yürürken de mesela yürüyüş yapıyoruz ama işte yürümek için yürüyoruz birçoğumuz. Yani orada da bunu yapmak her alanda uygulanabilir mindfulness. Hani bunun için özel bir alan seçip hani meditasyonlar gibi, yoga gibi vesaire değil. Hani oturayım bir yer seçeyim orada işte şeye geçeyim falan değil. Yani yürürken de yapabilirsiniz. Yemek yerken de yapabilirsiniz. Yürürken işte etrafınızı fark etmek, ağaçları fark etmek, ne bileyim kuşları fark etmek, bastığınız yeri fark etmek. Hı Ne hı. bileyim burada otururken ben sizinleyken hani sizi fark etmek, bu anı yaşamak, bu anın içinde olmak. Hı hı. Ya da yemek yerken o yediğiniz yemeği böyle hemen yiyin bitsin falan gibi değil. Onun hani tadına vararak yani onun bile ayrı ayrı bizde şeyleri var, teknikleri var. Yani hani yerken onun tadına varmak, onu işte tohumdan onun büyüdüğünü hayal etmek, oradan işte pazara gidiyor, oradan paketleniyor, sana geliyor. Hani ne kadar aşamalardan geçerek geliyor ve sen onu işte yiyorsun böyle hani minik minik yemek tadına varmak. O yüzden hani bunlar hep uygulanabilir, basit teknikler ama çok da hayatı güzelleştiren teknikler oluyor. Mesela şimdi sen anlatırken o geldi aklıma. Birçok insan görülmediğinden şikayetçi olur. Ve ama bir bakarsan da çok hızlı yemek yediğinde mesela sen de o yemeği görmüyorsun. Orada Hı, yemeği evet, görmek nedir dediğinde de işte o yemeğin nereden geldiğini, ne kadar bir onun için çaba harcandığını, sana verdiği o tat için belki o şükran duygusu içinde olmayı besliyor gibi geldi şu an bana şimdi sen evet, anlatırken. Ha, yani o anda evet, olmak ne kadar kıymetli. Onu görüyorsun yani. Ve evet. görülmenin ne kadar kötü olduğunu birçok insan da biliyor zaten. Birçok danışanımızda da bunu görüyoruz. Hep görülmediğinden şikayet ediyor. Ama o Evet. zaman sen ne kadar çevreni görüyorsun? Biraz da ona bakmak lazım belki. Evet, evet, kesinlikle. İşte kendini görme noktasında da işte orada da öz şefkat yine çok kıymetli oluyor. Çünkü kendinin farkında değil, hep kendi dışında birçok şeye odaklanmış durumda ya da hep negatiflere, hep olumsuzluklara, hep şikayetlere odaklanılıyor. Aslında önce kendine dönmek de başlıyor. Senin demin dediğin gibi o çok güzel. Yani önce kendini fark etmek, kendine dönmek, ondan sonra daha kolay ilerliyor. İşte mindfulness'ta da yani hani bu zaten bilimsel araştırmalarda da var. Bunun sonucunda gerçekten hani strese, birçok rahatsızlıklara vesaire çok iyi geldiği zaten bilimsel olarak da ispatlanmış durumda. Tabii ki travmatik çok ağır şeyler o hani konusu farklı ama yüzeysel şeylerde hani onlara bile çok katkı sağladığı görülmüş mindfulness'un. Ben de öyle yani hani eğitim aldıktan sonra bunu uyguladığım zaman gerçekten şimdi böyle dışarıda çıktığımda böyle belki bazılarına garip geliyordu ve aa falan diye mutlu mutlu geziyorum. Hani etrafıma bakıyorum. Ay gökyüzü ne güzel. Evet. Hani dışarıdan baktı hani bu ne yapıyor falan tek başına. Yani böyle şey ağzım açmış bir şekilde aa falan hani çok hayran her şeyi. Ama hani onu yaşıyorum ben ve onu yaşadığınız zaman gerçekten o kadar güzel ki oturduğum bir yerde işte bir rüzgarın esintisini hissetmek, işte ayaklarımın altında çimenleri, oturduğum yeri fark etmek bile yani şu anda. Nefesini fark etmek kendini yani bunlar o kadar kıymetli ve güzel ki zaten. Bence herkes denemeli diyorum. Yani aslında bu o zaman mindfulness çalışmaları dediğin gibi sadece stres zamanlarımızda değil ama genel anlamda baktığımızda hayatımıza zaten çok şey katıyor, değil mi? Tabii ki kesinlikle yani başarı oranımızı da artırıyor. Tabii ki mutsuz olmuyoruz, kendimizi mutsuz hissetmiyoruz. İşte stresimiz azalıyor. Dediğiniz gibi bakış açımız farklılaşıyor. Yani farklı bakmaya, farklı düşünmeye başlıyoruz. Hı hı. Yaşadığımız anın tadını çıkarmaya başlıyoruz. Yani o kadar dediğin gibi hayatımızın her alanına etki eden bir şey oluyor gerçekten. Evet. Yani ben şimdi düşününce odaklanma konusunda mesela bana çok katkı sağladığını biliyorum ve onu da zaman içinde anladım ki çünkü yavaşlıyorsun, sentezliyorsun, zararlı olacak ya da konu dışı olacak şeyleri dışarı bırakıyorsun ve gerçekten senin ihtiyacın olan konuya yönelebiliyorsun. Bu bilgide de böyle. Mesela bazen diyorlar işte şu bilgileri nasıl bir araya getiriyorsun da bunu böyle yapıyorsun. Neden? Çünkü artık ben bir bilgi toplarken onun etrafına ihtiyacı olan diğer bilgilerin nerelerden çekip alabileceğimi hızlı bir şekilde fark edebiliyorum. Ve bunların birçok sebebini de ben bu anda kalma işte mindfulness çalışmalarına bağlıyorum. Tamam evet Evet, evet. stresini azalttı bilmem ne şifalandırdı filan filan ama orada bitmiyor işte. Ondan sonra bütün hayatının
her yerine sirayet eden bir duruma dönüşüyor. Tabii ki kesinlikle öyle. Yani çünkü o anda olmadığımız zaman aldığımız kararlar da değişken oluyor. Bulunduğumuz ortamda verdiğimiz tepkiler de değişebiliyor diyorum ya. Yani o yüzden farkında olmak çok kıymetli oluyor. Yani bir şeyi ararken bile değil mi, bazen bir şeyimizi kaybediyoruz mesela. Bir panikle "Ay, nereye koydum, ne yaptım" falan. Mesela o anda aklına gelmez bildiğin bir şey bile olsa, ama böyle bir hani durduğun zaman hani otur, aa şuradaydı deyip mesela kalkarsın, hatırlarsın. Çünkü işte sakinleşmek, anda kalmak, işte zihni boşaltmak. Dolayısıyla hani buradaki tekniklerde de aynı şekilde hep nefes, hep nefese odaklanmak, bedene odaklanmak, içimize odaklanmak, kendimize dönmek. Zaten özünde bu olduğu için o zaman yani fizyolojik olarak da bütün bedeni aslında düzenliyorsun. O da senin daha iyi düşünmene ve hayatının her alanına etki etmeye başlıyor. Ve bu konuda da ben şeye çok inanıyorum ve hep söylüyorum. Kişiye özel ana gelme teknikleri var bence. Ve bu diyelim çoğunlukla vakit geçirdiğiniz yer işte bir iş yeri ise masanızda hemen ulaşabileceğiniz. Evdeyseniz hemen ulaşabileceğiniz bir alet edevat şeklinde de olabilir. Mesela ben işte kokuyu çok seviyorum diyelim. Bir kokulu mumum vardır. Öyle bir ana geldiğinde hemen ben onu koklarım ama bir taraftan hem nefes almış olurum hem güzel kokuların biliyorsun etkisi de çok yüksek. Ya da mesela o sizin için neyse dediğim gibi bir kalem olur ya bir şey olur bir kumaş olur mesela bir kumaşa dokunmak da insanları çok hızlı ana getirdiğini biliyorum. Bu ama size özel işte onu da siz hani kendinizi keşfederken ben nasıl hızlıca ana gelirim? Mesela senin dediğin gibi hani o bulutlara, gökyüzüne, ağaca, kuşa bakınca mı ben öyleyim yoksa dediğin gibi herkes öyle de olmayabilir ama o başka bir şey olabilir mesela onun için. Hatta birisi kuzenim. Benzin kokusu, benzinlikteki benzin kokularına mesela çok ana gelip an Aa, çok hissettiğini enteresan. söylerdi yani. O yüzden hani kişiye özel. Siz kendiniz için onu bulmanız çok kıymetli. Evet, evet, yani hiçbir şey yapamasanız bile o Hı anda bir hani çok streslisiniz, çok bir sakinleşip bir hani gözünüzü kapatıp bir yere oturup böyle bir hani derin derin bir nefes almak. Mesela o stres için de yine öyle bir nefes tekniği var, yani derin nefes alıp 4 saniye sayıp hı. ondan sonra 4 saniye tutup sonrasında bırakmak. Yani hani bunu yapmak bile gerçekten hani kendinizi vererek o kadar çok şey değiştiriyor ki, o Hı kadar önemli ki, basit gibi görünen hı. ama çok etkili yöntemler bunlar Hı hı. gerçekten. Ve kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ne para kaybediyorsunuz, ne zamanınızı kaybediyorsunuz ve kazanımları da çok. Yani bunu bu kadar insan söylüyorsa illaki vardır bir bildikleri demek lazım. Ki ben bunu hani kendi hayatımda da zaten deneyimliyorum. Senin öyle olduğunu biliyorum. O yüzden kendilerini keşfetme yolculuklarında da kendilerini işte ana getirme tekniklerini umarım keşfetsinler. Eklemek istediğin bir şeyler var mı burada? Dediğin gibi öncelikle herkes kendini sevmekle, kendine şefkat göstermekle, kendine dönmekle başlasın. Sonra da bu mindfulness tekniklerini her yerden de bulabilirler. Ben de ara ara paylaşıyorum. Onları uygulayarak bir adım atabilirler. Sonrasında kendileri de zaten dediğin gibi o farkı hissedeceklerdir. Hı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine çok güzel bir sohbet oldu. O zaman bizden de bugünlük bu kadar olsun diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşçakalın.